Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çok güzel, çok kolay bir 5 yaş patik yapacağız. Ben patiğimde pembe renginde normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok kolay bir model hanımlar. Çıtı pıtı desenli. Şöyle 5 yaş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da yapabileceği bir model oldu. Patiğimiz bu şekil. Tabanımız, topuk kısmı. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. Şöyle pembe ipimiz ile 12 ilmek atıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım. 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Geri döndük. Arka yüzde ilk ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Şimdi tamamen düz örgü uygulaması yapacağız burun kısmında ve 5 işe de geçeceğiz. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şimdi örüyorum. Şimdi ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız geri dönmeden. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, bakın 3. şişime hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartmak için de tığımdan yardım alıyorum hanımlar. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. Bu şekilde bakın burada 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, şöyle 3. ilmeğim, 4. ilmeğim, 5 ve bir ilmek de hemen şu kenardan girerek çıkartıyorum hanımlar, 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Böylece hanımlar bir sıra örmüş oluyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi ördük. Şimdi tekrardan ilk şişimize geldik. Artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnuna baktığımızda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 1. şişimizde 7 ilmek oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum ve sondan 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu.
Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 7 ilmeği de artırma yapmadan öreceğiz. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altına girerek şuraya, buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimizde 8 ilmeğimiz oldu hanımlar. İkinci şişime geçiyorum. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek yine düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 8'er ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra tekrar düz öreceğiz. Artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi modele başlayacağız. Öncesinde modelde ilk 2 ilmeğimiz düz örülüyor. Bunu kenar ilmeği olarak kabul ediyoruz. Model bitene kadar yandaki 2 ilmek düz örülüyor. Modele başlamadan önce bir altyapı oluşturmak için diğer ilmekleri ters öreceğiz hanımlar. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Henüz modele başlamadık. Modelin tabanını oluşturuyoruz. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde ilmeklerimi ters ördüm. Son 2 ilmeğim yine kenar ilmeği, bunu düz örüyoruz. Ön yüzde ilk 2 şişe model kurulumu yapıyoruz. Diğer 2 şiş tabanımız oluyor. Tabandaki ilmeklerimiz düz örülüyor hanımlar. Tabana model kurulumu yapmıyoruz. Tabandaki ilmekler model bitene kadar bu şekilde düz olarak örülüyor. Sadece ön yüze model yapıyoruz. Diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Model 2 sıradan oluşuyor. 2 sıradan oluşan modelin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. Hemen şu kenardaki ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından öndeki 3 ilmek, üçünü birden keserek örüyorum. Şöyle düzden kesiyorum. Şöyle tekrardan yapayım. 3 ilmeğin üçünü birden keserek ördüm. Sıradaki bir ilmek hanımlar, bu bir ilmeğin içinden tersten öreceğiz. Tersten bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Bakın, bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden 3. ilmeği çıkarttım. Bu şekilde. Şimdi tekrardan şu önde 3 ilmek var. Üçünü birden keserek örüyorum. Şöyle. Yanındaki bir ilmek. Buna da tersten bir ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyoruz. Yeniden önde 3 ilmek. Üçünü birden tersten keserek örüyorum. Ve sıradaki bir ilmek
bunun içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Tersten bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık. İkinci şişime geliyorum. Burada modele yine devam edeceğiz. Öndeki 3 ilmeğimin 3'ünü birden keserek örüyorum. Şöyle 3'ünü kestim. Yanındaki bir ilmek tersten bu ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Yine önde 3 ilmeğim var. 3'ünü birden keserek örüyorum. Sıradaki bir ilmek bunun içinden bakın tersten örüyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. Yeniden önde 3 ilmek var. 3'ünü keserek örüyorum. Sırada bir ilmek. Bunun içinden bakın tersten bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeği çıkarttım. Son 2 ilmek düz örülüyor. Modelde ilk sıramızı yaptık. Şimdi tabandayız hanımlar. Tabandaki ilmekler yine düz olarak örülüyor. Model sadece 2 sıradan oluşuyor. İlk sırasını yaptık hanımlar. Tabandaki diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Modelimizin ikinci sırası. Yine kenardaki ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelin ikinci sırasında ilmeklerin hepsini ters örüyoruz hanımlar. Bakın hepsini ters olarak örüyoruz. Yani şöyle düşünelim. Bir sıra model kurulumu yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ters ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de sırasıyla ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunu yine düz ördüm hanımlar. 2 sıradan oluşan ilk modelimizi böylece tamamlamış olduk. Tabanımıza geçiyorum. Yine tabandaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Model ördükçe kendini gösteriyor. Şu anda ilk modelde pek bir şey anlaşılmıyor. Tabandaki diğer şişime geçtim. Burayı da yine düz örüyorum. Buralar düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Buralarda gösterilecek model yok. Evet, tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi ikinci modele geçtik. İkinci modelin ilk sırası model kaydırmalı bir model. Yine ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar ilk modeli yaparken ilk 3 ilmeğimizi şöyle keserek örmüştük. Şimdi bu ikinci modeli yaparken bu defa öndeki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım tersten. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeği tersten yeniden örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Şimdi öndeki 3 ilmeği keseceğim. Şöyle düzden kesiyorum. Hemen yanındaki bir ilmek. Bu bir ilmeğin içinden tersten 3 ilmek çıkarıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Hemen buradaki bir ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Hemen yanında 3 ilmek var. Bu 3 ilmeği düzden keserek örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da yine modele devam edeceğim. Hemen bu ilk ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum tersten. Öndeki 3 ilmeği de birlikte şöyle keserek örüyorum. Yine sırada bir ilmek. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeği düzden keserek örüyorum. Model kaydırmalı böyle yapılıyor hanımlar. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Önde 3 ilmeğim var. 3'ünü düzden keserek ördüm. Kalan 2 ilmeğimiz düz örülüyor. İkinci modelin de ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızdayım yine. Tabandaki ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum.
İkinci şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Yeniden ilk şişimdeyim. Ön yüzdeyiz. Tekrar kenardaki ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelde ikinci sıramız. Yine bu sırada aradaki ilmeklerin hepsini sırasıyla ters örüyoruz hanımlar. Modelin ikinci sırasında ilmekler ters örülüyor. Hepsini ters örüyorum. Sadece ilk başta ve ikinci şişimizin sonundaki 2 ilmek, ikişer ilmek düz örülüyor. Aradaki ilmeklerin tamamını gördüğünüz üzere böyle ters olarak örüyorum. Şöyle. Bakın yavaş yavaş modelde kendini belli etmeye başladı. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim yine düz örülüyor. Böylece ikinci modelimizi de bitirdik hanımlar. Tekrar tabanımızı öreceğiz. Ön yüzde 3. modele başlayacağız. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. 3. modelimizi kuracağız. Şimdi 3. modeli ilk modelle aynı şekilde yapacağız. Model sırasıyla birinci şekil birinci modelde yaptığımız gibi, sonra ikinci modelde yaptığımız gibi sırasıyla böyle yapılacak. Şimdi 3. modeli de birlikte yapalım. Öncelikle yine 2 ilmek örüyorum. Ardından ilk modeli nasıl yapmıştık? İlk 3 ilmeği keserek başlamıştık. Şöyle üçünü birden keserek örüyorum. Şöyle. Yanındaki ilmek, bu bir ilmeği tersten, bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Yanındaki 3 ilmeği kesiyoruz. Düzden kestik. Sıradaki bir ilmek, bunun içinden tersten 3 ilmek çıkartıyoruz. Tekrardan şu öndeki 3 ilmeği kesiyoruz. Yanında bir ilmek var. Bu bir ilmeğin içinden yine şöyle tersten 3 ilmek çıkartıyoruz. İkinci şişimdeyim hanımlar. Buradan devam edeceğim modelime. Yine şuradaki 3 ilmeğin 3'ünü düzden keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmek, bunun içinden tersten 3 ilmek çıkartıyorum. Şu 3 ilmeği keserek örüyorum. Buradaki bir ilmek, bunun içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Böyle. Bu şekilde hanımlar. 3. modelin ilk sırası da böyleydi ve son 2 ilmeğimi düz ördüm. Tabanımız düz örülüyor zaten. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz örelim. Ardından buluşalım. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyim hanımlar. Modelde ikinci sıramızı yapıyoruz. 3. modelin ikinci sırası. İlk 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine aradaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Bu şekilde. Hepsi ters örülüyor sırasıyla. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimizi de ters olarak örüyorum. Böylece 3. modelimizi de tamamlamış oluyoruz hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar ters örüyorum ilmeklerimi. Bakın son 2 ilmeğim düz ördüm. Evet, şimdi yine tabana geldik. Tabandaki ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. 4. modele başlayacağız. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki modelde hanımlar ilk 3 ilmeği keserek yapmıştık. Şimdi öndeki bir ilmek, bakın ikinci modelle aynı şekilde 4.'yü yapıyorum. Öndeki ilmeği tersten bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz.
ve öndeki 3 ilmeği keserek örüyoruz. Model sırasıyla böyle kuruluyor hanımlar. Şöyle üçünü kestim. Yine sıradaki bir ilmekten tersten 3 ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. Şöyle. Sıradaki bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum ve önde 3 ilmeğim var. Üçünü şöyle keserek örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da yine sırada bir ilmek, bu ilmekten tersten 3 ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 ilmeğimin üçünü birden keserek örüyorum. Tekrardan bu bir ilmekten tersten 3 ilmek çıkartıyorum. Önde 3 ilmeğim var. Üçünü birden düzden keserek örüyorum. Yine bir ilmekten tersten 3 ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi keserek ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi modelimizi, dördüncü modelimizi de tamamladık hanımlar. Tamamladık derken dördüncü modelin ilk sırasını yaptık. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Ardından ön yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Sonra 5. modele geçeceğiz. Model sırasıyla böyle devam ediyor hanımlar. Modelin birinde gördüğünüz gibi 1. ve 3. modeli aynı yaptık. İlk 3 ilmeği keserek başladık. 2. ve 4. modelde de 2 düzden sonra öndeki bir ilmeğin içinden tersten 3 ilmek çıkararak başladık. Sırasıyla model bu şekilde kuruluyor. Toplamda buraya 1, 2, 3, 4 tane modeli yapmış olduk. Hanımlar ben bu patiğime toplamda bakın sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane bu modelden yaptım. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar, ölçün. Artık bu bilek bölümünü, ön bölümünü uzun mu yaparsınız, kısa mı ya da ayak numaranıza göre ne kadar yaparsınız? Bu sayı tamamen size bağlı. Ölçülerinize göre yapacaksınız. Ben 15 yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü örelim, gelelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu ön bölüme toplamda 15 tane modelimi yaptım, geldim. Ve 15. modeli yaptıktan sonra hani modelin ikinci sırasında ilmekleri ters örüyorduk. Bu defa örmüyoruz hanımlar. 15. modelin ilk sırasını yapıp bıraktım. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Bilek ayrımına hazırlık olsun diye ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi bir sıra boyunca düz öreceğiz. Şimdi diğer 3 şişi de düz olarak örelim, gelelim. Evet, diğer 3 şişimi de düz ördüm, geldim hanımlar. Tekrar ilk şişimizde bilek ayrımını yapacağız. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimizin şu arka bölümünde kenarlara ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimde ilk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Şu 3. ilmeğim, 4, 5, 6, 7, 8. Devamındaki ilmekleri de yine ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz hanımlar. Bu şekilde tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmekleri de düz öreceğim.
Bakın son 8 ilmeğim haroşa, bunu da düz örüyorum. Bilek ayrımına geliyoruz böylece. Evet, bilek ayrımına kadar ördüm, geri döneceğim. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7 ve 8. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda bakın arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hep bir topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, diğer son şişime geçiyorum. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece son 8 haroşa ilmeğim düz örülecek. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Böylece bilek ayrımına gelmiş olduk. Tekrar geri dönüyorum. Bakın bilek ayrımına kadar ördüm, geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra toplam kenar ilmeği ile birlikte 8 ilmek haroşamız yine düz örülüyor. Devamındaki ilmekleri de bilek ayrımına kadar, şu diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri öreceğim. Bu şekilde gide gele patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Şöyle baktığımızda şurada birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Dediğim gibi sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza giyin. Arka bölümü ölçün. Şu arkasını topuğun kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, girelim. Ardından buluşalım, topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın dümdüz duruyor. Ben de bu aşamada ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini aldım. Keserek örüyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. Yine 24. de öndeki ikisini aldım.
keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık hanımlar. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuk bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim hanımlar. Şimdi ilk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğim düz tarafı içeride, ters tarafta dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Bu aşamada hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı alıyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Bu şekilde gizli kesim oluyor hanımlar. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Şöyle. Kalan ilmekleri de aynı şekil keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Şimdi önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi ipimin ucunu gizleyeceğim. İlmek aralarına girerek ucumuzu böyle gizliyoruz. Evet hanımlar, bakın topumuz şu şekilde tek taraflı bir kesim. Şöyle ayağı giyince izi böyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok güzel, çok temiz bir görüntüsü var. Evet, patiğimizi böylece bitirmiş olduk. Şöyle görüntü itibariyle modelimiz bu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Bazen çokça soruluyor. O çoğu videomda unutuyorum. Hani bir ip yetiyor mu diye. Hanımlar, bir ip yetti de arttı bile. Şimdi kalan ipi de göstereceğim. Şöyle manken ayağıma güzelce giydirdim. Bakın patiğimizin ayaktaki duruşu şöyle. Çıtı pıtı böyle kabartmalı çok güzel bir model oldu. Tabanımız, patiğimizin diğer kenarı, topuğumuz şöyle. Evet, patiğimizin duruşu bu. Hemen kalan ipi de göstereceğim. İşte hanımlar, şu kadar da bir ipimiz arttı. Hatta bir ipten ucundan bir miktar başka bir modele desen olarak kullanmıştım. Sonrasında bir çift şöyle patik örüldü. Bu kadar da kaldı. Bir ip yetiyor da artıyor bile. Evet hanımlar, yine güzel bir modelin daha birlikte sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.